Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermeden kripto paraları bugün tekrar sizler için incelemeye devam edeceğim. Arkadaşlar bu arada kanalımın sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan da anında haberdar olabilmeniz için arkadaşlar abone olup zil butonunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bitcoin ile ilgili arkadaşlar özellikle de kırmızı bölge üzerinde günlükte kaldığı sürece bir problem yaşamayacağımızdan bahsetmiştim. Kırmızı bölge üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü şu an için bir hamle gerçekleştiriyor. ABD tarafına baktığımız zaman borsalardaki pozitif seyir şu an için devam ediyor. Enflasyon verileri açıklandıktan sonra Bitcoin'in bunu pozitif fiyatlayabileceğinden bahsetmiştik. Akabinde durum şu an için görmüş olduğunuz gibi bu seyirde devam ediyor. Burada özellikle de kısa zaman aralıklarına baktığımız zaman arkadaşlar BTC'de düşen bir trend söz konusu. Bakın şu görmüş olduğumuz bölge, şu görmüş olduğumuz alan ve burası. Şu an için bu bölgeyi tekrar denedi ama geçemedi. Eğer Bitcoin 41.439 yani 41.500 bölgelerini geçmeyi başarabilirse bu altcoin'lerde yeniden güzel hareketlerin gelebileceğinin bir göstergesi olabilir. Bitcoin özellikle buralarda bir miktar oyalanıp akabinde tekrardan bir hamle gerçekleştirebilir. Şu an için özellikle de bu alanın kilit bir bölge olduğunu özellikle de kısa zaman aralığında söylemem gerekiyor. Önemli bölge olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Alan geçirirse Bitcoin için olumlu sonuçlar, altcoin'ler için de çok olumlu sonuçlar önümüzdeki saatlerde, günlerde bizleri bekliyor olacaktır diye düşünüyorum. Burada kısa vadede özellikle de 39.500 bölgesi altındaki günlük kapanışlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bölge altında eğer günlük kapanışlar gelmezse tekrardan Bitcoin bu bölgelerden sonra kendisini toparlayabilir. Şu an için bu alanlarda gelgitler yaşayabilir. Burada önemli olan gün içi volatilitesi. Yani Bitcoin'in aşağı yönlü gün içi volatilitesi %1,5-2'leri geçmediği sürece bir problem söz konusu olmaz. Dominans açısından şu an için Bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar bir miktar pozitif hava söz konusu. Tether partisine yani USDT dominans bölümüne geldiğimiz zaman da burada da Bitcoin'i destekleyebilecek düzeyde bir geri çekilmenin yaşandığını görüyoruz. Burada gün içerisinde eğer Bitcoin çok volatil bir geri çekilme yaşamazsa altcoin'lere belli oranlarda zemin hazırlayabilir. Yani en azından onların hareket edebilmesi için bir alan bırakabilir. Bizim için zaten önemli olan bu. Bitcoin'in belli oranlarda hareket gerçekleştirdikten sonra o süreçten sonra en önemli olan detaylardan birisi Bitcoin'in volatilitesini düşürmesi arkadaşlar. Bu da altcoin'lerde en azından ani bir yükseliş hareketini beraberinde getirebiliyor. Bu zaten her zaman takip etmiş olduğumuz ve bildiğimiz, benim de burada her zaman sizlere anlatmış olduğum bir durum. Kısa vadede tekrar belirtmek gerekirse Bitcoin açısından 41.500 bölgesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu alan geçilirse altcoin'lerde gerçekten büyük rahatlanmalar yaşanabilir. Burada 39.500 bölgesi altında da günlük bir kapanış gerçekleştirmediği sürece en azından şu an için tekrardan bir toparlanma söz konusu olabilir. Burada kullanmış olduğum indikatör açısından da değerlendirdim ama bunu kırmış tekrar geri çekilme yaşayabilir. Burada 40.300 bölgelerine kadar, 40.400 bölgelerine kadar geri çekilebilir. Bunu da önümüzdeki saatlerde takip etmek gerekiyor. Ama söylemiş olduğum direnç alanına dikkat etmekte büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Sizlerden gelen bazı istekler vardı arkadaşlar. Onları özellikle sizler için tekrardan değerlendireceğim. AVAX'la başlayacağım. Şimdi AVAX'ı değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar lineer ölçekte bir kırılım olsa bile logaritmik ölçekte şu an için bir kırılım söz konusu değil. Ama kırmızı alan üzerinde kalması önemli. Neden? Çünkü AVAX'da arkadaşlar şu an için özellikle baktığımız zaman bir kanal söz konusu. Hemen bunu sizlerle birlikte çizmek istiyorum. Bakın şu görmüş olduğunuz bölgeleri birleştirdiğim zaman AVAX'da özellikle de şurada hemen kanalın orta bölgesini özellikle de almak istiyorum. Bakın şurada kanalın orta bölgesi harika çalışmış. Bu alanlarda güzel çalışmış. Bu yüzden kanalı bu şekilde değerlendireceğim ben. Şu an için baktığımız zaman kanalın dip bölgelerinden bir tepki söz konusu. Günlük baza geldiğimiz zaman evet buradan bir dönüş başlamış durumda. Ama gerçek hareketlerin gelişebilmesi için arkadaşlar 81 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Eğer AVAX 81 bölgesini geçebilirse tekrar takip edilebilir. Kanalın dip alanı şu an için arkadaşlar 74 bölgesi. Bu bölge kısa vadede kırılmazsa bir problem teşkil etmez. Orta vadede de 72 bölgesine dikkat etmeniz gerekiyor. Burada da arkadaşlar özellikle de kırmızı alanı değerlendireceksek bu bölge altında 4 saatlik 8 saatlik bağımsız kapanışlara gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. APE Coin'i bugün sizlerle beraber değerlendirmek istiyorum. Neden derseniz gerçekten önemli bir düşen trend kırılımı söz konusu. Bu açıdan baktığımız zaman
Yani AP Coin istenmemişti ama bunu ben kendim sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın burada gerçekten büyük bir üçgen formasyonu söz konusu. Sadece burada kısa zaman aralıklarında özellikle de değerlendirmek istiyorum sizlere. Eğer burada üçgensel anlamda bir değerlendirme yapacaksak arkadaşlar şu görmüş olduğumuz bölgeleri hedef bölgesi olarak seçebiliriz. Ve bu bölgelerden sonra eğer bir hareketlilik gelecekse de hedef bölgeleri içerisinde şu an için 21-22 dolarların olduğunu görürüz. Yani şu bölge şu an için hedef bölge olarak görülebilir. Tabii ki burada hedef belirledik diye burada bu bölgelere ulaşmak zorunda değil bu hareket. Bunu özellikle de belirtmek istiyorum. Çünkü her formasyon kırılımı, her düşen trend kırılımından sonra yukarı yönlü çok sert hareketler gelmek zorunda değil arkadaşlar. Stop da olabilirsiniz. Bu yüzden işlem açarken az sermaye ile başlayıp kademeli bir şekilde takip etmek her zaman sizlerin daha da faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Görmüş olduğumuz formasyon içerisinde arkadaşlar ekstra şurada tekrardan bir formasyon söz konusu. Bunu da es geçmememiz gerekiyor. Yani burada aynı zamanda bir TOBO var. TOBO önemli bir trend dönüş formasyonu. TOBO formasyonu açısından da bir hedef belirleyeceksek arkadaşlar ön bölgesi kırılımından sonra şu an için 14.96 bölgesi de TOBO formasyonu trend bölgesi hedef bölgesinde duruyor şu an için. Burada özellikle de eğer takip edilecekse kırmızı alan altı kapanışlara önem göstermek gerekiyor. Peki ben ne yaparım derseniz ben biraz daha stop bölgelerini aşağıda kullanıyorum. Son kırılım yapan mumun alt bölgesi arkadaşlar. Burada 11.8 bölgesi benim için stop bölgesi. Retest için 12.30 bölgelerine kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Eğer o bölgelere doğru bir geri çekilme yaşanırsa stop bölgenizi tabii ki daha da aşağı çekebilirsiniz. Ama burada tercih tamamen size ait. Siz kendi risk getiri analizleriniz doğrultusunda arkadaşlar takip edebilirsiniz. Bake çok soruluyor özellikle de. Bake gerçekten güzel bir harekete başlamıştı. Bu hareket sonrasında görmüş olduğunuz gibi bir geri çekilme söz konusu. Burada daha önceki geçirmiş olan zirve bölgesini dikkate aldığımız zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz bölgelere doğru geldiği zaman tekrardan bu alanlarda bir alıcı grubuyla karşılaşmış durumda. Burada peki ben Bake takip edeceksem ne yaparım? Benim için bu alan önemlidir. 0.88 bölgesi eğer en azından 4 saatlik zaman aralığında kırılırsa arkadaşlar Bake takip edilebilir. Burada özellikle de 0.92 bölgesi de önemli bir direnç bölgesi. Daha garanti işlem açmak isteyen arkadaşlar için eğer bu alan geçirirse alan geçirdikten sonra stop kullanarak takipte bulunabilirsiniz. EPS'ye gelmek istiyorum. EPS'nin haftalıkta çok güçlü olduğunu özellikle de sizlere paylaşmıştım. Geçen hafta itibariyle özellikle önemli bir haftalık kırılım yaptığından bahsettim sizlere. Ve Dogecoin ile beraber güzel hareketler bekliyordum. EPS gerçekten haftalık kırılımdan sonra %30'lardan fazla bir hareket gerçekleştirdi. Doge'de de bu tarz bir hareketlilik gördük. Sonrasında Bitcoin geri çekildikten sonra bu coinlerde tekrardan bir geri çekilme yaşandı. EPS şu an için gerçekten önemli bir direnç alanını geçmeye çalışıyor. 0.2785 bölgesi. 4 saatlikte bu alanı denedi. Geçemedi arkadaşlar. Şu an için tekrar deniyor. 8 saatlikte alan hala geçilmiş durumda değil. 12 saatlikte alan hala geçilmiş durumda değil. Bu açıdan eğer alan günlük bazda kırılırsa arkadaşlar ve üzerinde kalmayı başarabilirse EPS'yi sizler de o bölgelerden sonra istiyorsanız takip edebilirsiniz. Buradan UMA'ya geçmek istiyorum. UMA'da günlük bazda çok önemli bir kırılım gelmişti. O kırılımdan sonra özellikle de daha önce sizlere bir paylaşım yapmıştım. Yani şu bölgelerde alan kırıldıktan sonra gerçekten çok güzel bir hamle gerçekleştirdi. Tekrardan bir geri çekilme oldu. Hatta bir konsolidasyon süreci yaşadı. Bitcoin hareketinden sonra tekrardan bir geri çekilme yaşadı. Burada 6.9 bölgesi turuncu alan olarak benim kilit bölgelerimden birisi. Öncelikle bunu tekrar belirtmek istiyorum. Eğer bu alan geçilirse tekrardan takip edilmeye değer olabilir. Burada 6 bölgesi şu an için önemli bir destek olarak çalışıyor. Eğer bu alan kırılırsa arkadaşlar bu bizi 5.1 bölgesine, o bölge kırılırsa 4.56 bölgelerine kadar götürebilir. Yani destek alanları açısından değerlendirdiğimiz zaman. Ama bu saatten sonra UMA takip edilecekse 6.9 bölgesi kırıldıktan sonra arkadaşlar istiyorsanız sizler de takipte bulunabilirsiniz. Dar coin sorulan coinler arasındaydı. Onu da hemen sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum. Burada arkadaşlar düşen trendten sonra bir hareketlilik gelmişti. Bana göre burada tekrardan bir formasyon oluşturuyor. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda bir sol omuz bölgesi. Burası bir baş bölgesi. Burada tekrardan bir sağ omuz. Sağ omuz bölgeleri genellikle de kısa olabiliyor. Bunu burada belirtmek istedim. Burada 1.27 bölgesinin kilit bölge olduğunu unutmamak gerekiyor. Hatta bunu 1.28 olarak değerlendirirsek biraz daha
Hatta bir 29 bölgesi. Evet, 28-65 bölgesi. Daha da mantıklı olacaktır. Eğer bu alan geçilirse arkadaşlar Darcoin'de gerçekten bir trend dönüşümü yaşanabilir. O bölgelerden sonra sizler de stop koyup diğer destek bölgelerine doğru istiyorsanız takipte bulunabilirsiniz. HOT'a değinmek istiyorum günlük bazda. Neden derseniz bakın kullandığım indikatör tarafından şu görmüş olduğunuz bölge önemli bir destek açıldı. Akabinde bir tepki gelmiş durumda. Hotcoin eğer burada 0.048 bölgesi üzerinde günlükte kalmayı başarabilirse arkadaşlar yukarı yönlü yeniden hamle gerçekleştirebilir. Düşen trend açısından eğer bir değerlendirme yapacaksak kısa zaman aralıklarında şu an için arkadaşlar düşen trendin kırıldığını görüyoruz. Bu gerçekten önemli bir durum. Düşen trend kırılım bölgesini hemen sizlerle birlikte belirleyelim. Düşen trend kırılım bölgesi burası arkadaşlar. Burayı hemen turuncuya çevirmek istiyorum. Retest için bu alanlara kadar gelebilir. Burada önemli olan mavi bölge arkadaşlar. Bunu hemen belirteyim. Kırmızı bölgeyi de inceltelim. Eğer günlükte mavi bölge altına geçmezse arkadaşlar burada HOT'tan sonra yeniden bir hamle gelebilir. Burada özellikle de mavi alan altındaki kapanışlara dikkat ederek istiyorsanız sizler de HOT'u bu bölgelerden sonra takip edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar videonun başında belirtmiş olduğum gibi Bitcoin görmüş olduğunuz bölgelerden şu an için geri çekiliyor. Bu alanlara doğru bir retest gerçekleştirebilir. Bu yüzden altcoin'leri takip ederken şu an için hala temkinli olmak zorundasınız. Çünkü Bitcoin bu alanı geçmezse ve volatilitesini devam ettirirse altcoin'lere izin vermeyecektir. Ama BTC alanı geçtikten sonra altcoin'lerde gerçekten önemli hareketlikler görebiliriz diye düşünüyorum ben. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.